Merhaba değerli YouTube severlerim. Beni takip etmeye değer bulan güzel insanlar. Bugün sizlere bu yayınımda sirke yapımını anlatacağım. Bu sirke yapımımız orman meyvelerinden oluşacak tamamen. Ormandan topladığım olan ürünleri kullanacağım içerisinde. Tam karar kılmadım ama içerisinde belki de bir kivi de katabilirim. Tadının farklılığını yaratması için C vitamini yönden yüksek olabilmesi açısından. Püf noktaları itibariyle ve kullanılması gereken malzemeleri, dikkat edilmesi gereken hususları söyleyeceğim arkadaşlar. Sizler de yapınız ve sağlıklı bir yaşam sağlayabilmeniz açısından sirke gerçekten hayatımızda olması gereken bir ürün arkadaşlar. İlk önce onu söyleyeyim. Bir yandan ilk önce ürünlerimi de tanıtayım ve faydaları kapsamında da kısaca da anlatım yapayım. İlk önce arkadaşlar vakit kaybetmemek açısından meyveleri bir sudan geçirerek yıkadım ve kabda süzdüm. Bildiğiniz gibi şehir suyunda klor var. Klor olduğundan dolayı sirke doğal olan ürünün dışındaki hiçbir şeyi kabul etmiyor arkadaşlar. Çürük olan olayları da kabul etmiyor. Töngelde şimdi çok olgunlaşmış olan töngelleri ayırdım. Arkadaşlar onu direktmen tüketeceğiz, yiyeceğiz. Bu çürümeye yakın durduğundan dolayı sirkenin bozmasına vesile olacağından onu ayırmış olduk arkadaşlar. İçerisine arkadaşlar şeker katacağım. Asitlik oranı arttırmak için bal da katabilirsiniz. Pekmez de katabilirsiniz. Gördüğünüz miktar kadar da nohut katacağım arkadaşlar. İşte şuradaki bir ölçüyü gösterdim arkadaşlar. Bu ölçünün az bir şey daha yukarısına çıkabilirim. İçerisine daha önce yapılmış olan alıç sirkesinden katacağım arkadaşlar. Mayalaması açısından ve mayasını da daha çok artırması için gördüğünüz gibi sirke anası. Sirke anasını da ilave edeceğim. Bunların hiçbirini katmasanız dahi sirke oluşumunu sağlıyor ama bunları kattığınızda fermante olayları hızlı yaptığından dolayı gerçekleşiyor. Asla sirkenin içerisine tuz katmayın arkadaşlar. Tuz, sirke olayı biter, sirke anası bağlar, üstünden bir ay geçer. Tekrardan sirke anası bağlamaması için tuz katmak istiyorsanız katarsınız. Tuzu da kaya tuzu katmanız lazım. Mineral maddesi yönden zenginlesin diye. Turşu yapmıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dolayı baştan tuz katmayın. Özellikle söylüyorum. İçerisine kimileri ekmek katıyor veya daha farklı ürünler katıyor. Gerek yok arkadaşlar. Nohutu niye katıyoruz onu da söyleyeyim. Protein kaynağı olduğu için katıyoruz. Sirke canlı bir varlık olduğu için besinsel değerlere ihtiyaç duyduğundan dolayı nohut katıyoruz. Katmaya da bilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Evet, sirkeyi yaparken kesinlikle yaptığınızda, kurduğunuzda güneşli bir ortamda değil, serin ortamda ve ısı değeri çok değişmeyen bir yerde bekletmeniz gerekir. Üstüne de tülbentle kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Ki üvez sineklerine maruz kalmasın. Üvez sineği nedir derseniz bakın şurada şu anda gezen üvez sineğidir arkadaşlar. Normal bir sinek değildir. Farklı bir sinektir. Uçlu. Bu aynı zamanda sirkeyi mayalamasına da vesile oluyor. Tülbente üstüne katıyorsunuz ki içerisine girmesin diye. Yoksa yumurtacıklarını bırakıyor. O durumda da farklı bir kurtçuklar oluşabilir. Oluşmaması açısından. Oluşan sirke anasını da arkadaşlar bir ay geçtikten sonra muhakkak alın. Almadığınız takdirde sirke anasını sirkenin içerisine bekletirseniz sirkenizi yiyor ve besinsel değerlerini bitiriyor. Bitirdikten sonra doğada her şey dönüşüm içerisinde. Bu sefer ölen sirkenin yerine küfler geliyor, mantarlar geliyor ve mantarlar oluşuyor ve onlar yiyor. Birbirlerini yiyerek tüketiyor ve sirke özelliğini kaybetmiş oluyor. O açıdan sirkeniz oluştuğunda sirke anasının bir ay kaldıktan sonra fazla olan sirkenizin bir kaba koyun ve ağzını kapatın. Havasız ortamda sirke kendini öldürmez. Bekleyen sirke de çok daha kaliteli hale gelir. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Evet, ben şimdi daha fazla uzatmayacağım. Buradaki aşamadan sonrası ise suyunu doldurup şekerlerini katıp sirkelerin hepsini kattıktan sonra arkadaşlar her gün ta ki bu meyveler dibe çökene kadar her gün karıştıracağım. Hatta
Hunnap'tan yaptığım meyvenin konumunu göstereyim. Ben buradan bir göstereyim. Ne hale geliyor onu görün. Evet arkadaşlar, buradaki Hunnap'tan değil, alıçtan yaptığımız sirke, bakın su burada bu seviyede dibine çökmüş durumda tamamen. Yoğun olarak kurdum ki etkisi daha fazla olsun diye. Bu şekilde ağzını kapatıyorsunuz. Dolayısıyla üvey sinekleri gelmemiş oluyor. Sirke anası oluşmuş durumda. Bakın arkadaşlar, onu da göstereyim size. Evet, görüyor musun arkadaşlar? Harika bir sirke anası oluşmuş durumda. Şöyle bakın, dokunduğum zaman sırlamış durumda. Yani suyun üstünü kapatmış durumda. Bir bütün halinde bakın gelir konumda. Tadı da müthiş keskin bir tadı var. Harika olmuş. İşte bakın, bu sirke anasını da alıp oradaki sirkeyi kullanabilirim. Çok daha taze, çok da kıvamında. Artık bu sirkemiz olmuş. Bunu artık süzeceğiz. Bakın şurası durgun hali tamamen sirkede. Ve oluşturdum. Ve cam kavanozda arkadaşlar yapın. Cam kavanoz veya burada göstereyim ben size. Bakın şurada küp var. Küpte yapın arkadaşlar sirkelerinizi. Ve böyle şişelere şişeliyorum bakın arkadaşlar. Buradaki görmüş olduğunuz yaklaşık 2 seneden beri olan bir sirke kıvamında. Bakın şu da artık 3 senelik. Dibinde bakın tamamen süzülmüş ve tortusu da çökmüş durumda. Evet arkadaşlar, daha faydalı, yararlı bilgilerde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Siz de yapın. Sizde de sağlıklı olan bir ürünle kullanmış olursunuz. Açıklama kısmında sirkenin faydalarını açıklayacağım arkadaşlar. Oradan da okuyabilirsiniz. Hoşça kalın.